Çekirdek donanmadan Milgem donanmasına 1. bölüm. Türk milleti donanmasını çok sever. Daha da ileri giderek söylemek gerekirse devlet adamı ve siyasetçilerden bile daha çok sever. Bunu tarihte 2 olguyla ispat etmiştir. İlki 1909 yılında tamamen halkın desteğiyle kurulan, ikincisi 1965 yılında yine tamamen halkın desteğiyle kurulan donanma cemiyetleri, vakıfları ile ispat edilmiştir. İlkini 1919'da Damat Ferit, ikincisini 1987'de Evren Özal kapadı. Milletin sevgisinin ikinci olgusu, kamuya açık donanma geçitlerinde ve liman ziyaretlerinde halkın savaş gemilerine gösterdiği ilginin inanılmaz boyutlarda olmasıdır. Yakın zamanda ilki merhum Oramiral Güven Erkaya'nın kuvvet komutanlığı döneminde 1997 yılında İstanbul Boğazı'nda başlatılan donanma geçitlerine halkın ilgisinin zaman içinde çok artmış olması dikkat çekicidir. Son olarak Cumhuriyet'in 100. yılında Boğaz'da 100 gemiyle yapılan donanma geçidine milyonlarca İstanbullu tanıklık etmiştir. İstanbul halkı donanmasına milyonlarla sahip çıkarak adeta Vahdettin Köşkü'ne doğru yapılan protokol selamlamasına farklı cevap vermiştir. Benzer şekilde TCG Anadolu amfibi hücum gemisi Sarayburnu İstanbul'da halkın ziyaretine açıldığında gemiyi milyonlar ziyaret etmiş ve iktidar bu durumu seçim propagandasına çevirmiştir. Halbuki aynı gemi pek çok yönüyle harekata hazır olduğu halde 6 Şubat 2023 Büyük Anadolu depreminde kullanılmamıştır. Onun yerine İspanyol donanmasında kardeş gemisi Juan Carlos gelmiştir. Bu olgular göstermektedir ki milletimiz denize ve denizde güçlü olmaya değer vermektedir. Gerek iktidar, gerekse muhalefet partileri bu gerçeği görmelidir. Mevcut iktidarın bu gerçeği gördüğü ve oy artımına yönelik kullandığı çok belirgindir. Muhalefet de dilerim aynı rotaya girer. Diğer yandan deniz savunma sanayimizde 1990'lı yıllardan bu yana donanmanın güçlenmesine olağanüstü katkı sağlamaya devam etmektedir. Mühendisi, yöneticisi ve işçisiyle bu alanda kıtasal çapta büyük bir ivme yakalanmıştır. Bu yazı dizisinde sivil ve askeri tersane tezgahlarının yeni savaş gemisi inşaatlarıyla dolu olduğu, başta Havelsan, Aselsan ve Roketsan olmak üzere büyük vakıf savunma sanayi firmalarının yeni deniz silah sensör sistemlerini kullanıma soktuğu bir konjonktürde tarihte bu dönüşüm dalgasının ne zaman başladığını, tohumlarının nasıl ekildiğini, yolda yaşanan fırtınaların neler olduğunu ve 1920'lerin çekirdek donanmasının günümüzün Milgem donanmasına nasıl dönüştüğünü anlatacağım. Baştan son söyleyeceğimi aktarayım. Bu büyük değişim dalgası Atatürk liderliğinde 102 yaşındaki Cumhuriyet donanmasının Bahriyeli mensupları ile başarılmıştır. Çok badireler atlatılmış, çok acılar çekilmiş ve bugünlere gelinmiştir. Tohumları atanlar ile meyveleri toplayanlar farklı olsalar da donanmanın ruhu her zaman Atatürk ile kalmaya devam edecektir. Başlayalım. Osmanlı ve Donanma Cemiyeti. İkinci Abdülhamit döneminin yıkım ve söküm donanmasından sonra Osmanlı'nın yeni bir donanmaya ihtiyacı vardı. İkinci Abdülhamit'in 33 yıllık iktidarında donanma Haliç'te atıl bir şekilde tutulmuş, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda varlık göstermek bir tarafa Haliç'ten Çanakkale Boğazı'na dahi zamanında intikal edememişti. 27 Nisan 1909 tarihinde iktidara gelen 35. Sultan 5. Mehmet Reşat donanmayı görmek ve halkla buluşturmak istedi. 4 Temmuz 1909 öğle saatlerinde donanma Haliç çıkışında Sarayburnu açıklarında görüldü. Deniz tarihçisi Amiral Fahri Çoker o gün yaşananları şöyle anlatıyor.
Sultan Reşat'ın emriyle donanma ilk defa 4 Temmuz 1909 günü halkın önüne çıkmış, Sarayburnu önünde büyük bir geçit töreni yapılmıştı. Halk, yıllardır özlemini çektiği donanmasına kavuştuğundan dolayı sevinç içindeydi. Ancak kızgın bir yaz güneşine rağmen geçidi sonuna kadar izleyen halk, bir sürü eski gemiyi gördükten sonra bu mu bizim donanmamız diye elem duyarak gözyaşları içinde tören yerinden ayrılmışlardı. O günlerde bütün İstanbulluların kaygısı sadece buydu. İşte donanmanın üzüntü verici zayıf durumu ortaya çıkmış. Bu da bazı gönüllü vatanseverleri donanmanın ihyası için her vatandaştan 1 kuruş kampanyası başlatmalarına sebep olmuştu. Tanin gazetesinin öncülüğünde kampanya kısa sürede başarıya ulaşınca 19 Temmuz 1909 tarihinde Donanma-i Osmani Muaveneti Milliye Cemiyeti doğmuştur. Cemiyet kısa sürede o kadar çok para toplayabilmişti ki Turgut Reis ve Barbaros Muharebe kruvazörleriyle 4 adet muhrip ve yük gemisi bu paralarla alınmıştı. Doğal olarak denizci Anglo-Sakson İmparatorluk bu cemiyete tahammül edemezdi. Ve Mondros sonrası 1919 yılında İngiliz İşgal Güçleri Komutanı'nın emriyle Sadrazam Damat Ferit cemiyeti kapattırdı. Başlangıçtaki yokluk. Atatürk'ün direktifleriyle 1 Mart 1921'de kurulan ve Kuvayi Milliye'nin Karadeniz'deki savaş lojistiğini temin etmekle sorumlu Umur-u Bahriye Dairesi, Cumhuriyet'le birlikte kurulacak donanmanın geliştirilme sorumluluğunu üstlendi. İlk Umur-u Bahriye Reisi Albay Abdurrahim Fevzi, donanmaya yayınladığı başlangıç prensip mesajında şunları söylemişti. Hiçbir milletin deniz kuvvetleri bizim bugün içinde bulunduğumuz zorluklarla karşılaşmamıştır. Deniz kuvvetlerimizin materyali bugün Abdülhamit istibdadının bıraktığı mirastan daha sönük ve daha azdır. Buna rağmen personelin subay kısmı en yeni bir donanmayı en üstün bilgilerle sevki idare edecek kifayet ve kabiliyettedir. Halen deniz kuvvetlerimizin kadrosunu teşkil eden subaylar, deniz kuvvetlerini ve donanmayı ölümsüzlük sırrına eriştirmekle mükelleftirler. 2 yıl aradan sonra 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde durum aynıydı. Yeni Cumhuriyet'in eski rejimden donanmanın gerek malzeme, gerekse harbe hazırlık etkinliği olarak devraldığı bir şey yoktu. Gayrimenkuller ve mevcut bahriyeli personel dışında pervanesi dönen bir gemi dahi yoktu. Yavuz yaralıydı ve yıllardır İzmit'te harap halde bekliyordu. Yeni kurulan hükümetin donanma modernizasyonuna ayıracak bütçesi de yoktu. Harbe hazır duruma en yakın gemi Hamidiye kruvazörünün seyre hazır olabilmesi için en az 5 aya ihtiyaç vardı. Donanma personelinin ferdi eğitimi ve gemilerin harekata hazırlık eğitimleri yıllardır yapılmıyordu. Deniz okullarında yıllardır deniz taktiği dersi dahi okutulmuyordu. Donanmanın bir doktrini de yoktu. Donanmada amiral rütbesinde subay olmadığı gibi subay mevcudu çok düşüktü. Yunan orduları işgal sonrası Batı Anadolu'da taş üstünde taş bırakmamıştı. Değil yeni gemi almak, askere postal alınamıyordu. 1924 yılı bütçesinde Bahriye'ye 6,5 milyon lira ayrılmıştı. Ancak onarımlar için ayrılan miktar sadece 850 bin liraydı. Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan denizcilik kökenli ordu vekili Recai Bey şöyle demişti. Ticaret gemilerimiz donanma gölgesinde hareket etmedikçe emniyette olamazlar. Maalesef tarihi, askeri, coğrafi ve iktisadi bütün kuvvetlerin cebriyle Türkiye'nin denizci hükümete sahip olması gerekirken hiçbir zaman gerekli olan mevki ve yetki verilmemiştir. Aynı görüşmelerde Kastamonu vekili Ali Rıza Bey de donanmanın zayıflığına ve Balkan Savaşı'nda donanmasızlığın sebep olduğu kayıplara vurgu yaparak benzer bir durum tespiti yapar. Millet ve ordunun gücü. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in en kapsamlı ve en büyük ilk harp oyununu Cumhuriyet'in ilanından 3 ay sonra İzmir'de icra ettirdi.
22 Şubat 1924 tarihinde harp oyununun kapanış konuşmasında şunları söylemişti. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Bir, millet kararı, diğeri en zor ve en müşkül şartlar altında dünyanın takdirini kazanan ordumuzun kahramanlığı. Türkiye bu iki şeye güvenir. Arkadaşlar, Türkiye en zayıf sanıldığı bir zamanda en kuvvetli olduğunu ispat etmiştir. Ordusu sayesinde. Ordumuz vatan içinde zafer kazanmıştır. Bu hadise Türkiye'nin olağanüstü hayatiyetine, yüce azmine ve ölümsüz varlığına en belirgin olan değildir. Düşmanın vatan içine girmiş olması ona birçok avantaj sağlar. Bütün bunları göz önüne alarak düşmanı vatan içinde yenmek ve yok etmek, başlı başına bir mevcudiyet ve büyük bir kuvvetin eseridir. Arkadaşlar, en büyük tehlikeler karşısında uçurumun kenarına gelmişken, bu kadar büyük hayatiyet ve kabiliyet ile azim ve ruh gösteren milletimizin masum ve mesut yaşamaya hakkı vardır. Bunu bütün mevcudiyetimizle temine çalışacağız. Bizi bu maksada ulaşmaktan men eden kaynaklar vardır. Arkadaşlar, bunlarla mücadelemizde bulunuyoruz. Fakat her şeye rağmen memleket ve milleti mutlu etmekten ibaret olan maksadımız hasıl olacaktır. Çünkü bu maksat hakkın da maksadıdır. Önce çekirdek donanma. Bu konuşmadan 7 ay sonra Mustafa Kemal Atatürk 13-20 Eylül 1924 tarihleri arasında Hamidiye Kruvazörü ile Karadeniz gezisi yapar. Gemide subaylara yaptığı aşağıdaki konuşma onun Cumhuriyet donanmasının kuruluşuna yönelik ana fikrini yansıtıyor. Dış pazarlardan satın alınan gemilerle donanma yapılamadığını siz de biliyorsunuz. Donanma sadece kıyıyı koruyacak bir kuvvet değil. Bundan daha önemli olarak deniz yollarının güvenliğini sağlayacak bir kuvvettir. Anadolu'da yaşadıkça bu bakımdan ihtiyacımız daha büyüktür. Evvela çekirdek bir donanma tedarik etmekle yetinip deniz sanayi ve ticaretimizi geliştirmeliyiz. Bundan sonra memleket sanayiinden fışkıracak donanmayı yapmak da kolay olacaktır. İlk 5 senede kendimizi toplayıp devrimleri yapar, ikinci 5 senede dünyaya kendimizi tanıtırız. Üçüncü 5 senede İngiliz kralına yurdumuzu ziyaret ettiririz. Gemiden ayrılmadan kısa süre önce de gemi şeref defterine şunları yazar. Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk devletinin donanması da mühim ve büyük olmak gerektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır. Mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir. Bunun ilk azimet noktası savaş gemisi tedarikinden evvel onları muvaffakiyetle sevk ve idareye muktedir kumandanlara, zabitlere, mütehassıslara malikiyettir. Karadeniz gezisinde Mustafa Kemal heyetinde bulunan İstanbul Milletvekili Hamdullah Supi Tanrıöver, Hamidiye'nin şeref defterine şunu yazmıştı. Denize arzın hayat unsuru, mavi kanı, denizciliği milletlerinin en büyük okulu, sahilleri en feyizli medeniyetlerin beşiği kabul eden bir adamın kalbiyle Bahriye subaylarımızın arasında çok hatıra veren saatler geçirdim. En payidar Türk devletinin ancak denizlere vardıktan sonra geliştiğini bilenler, Türk geleceğinin denizle ve denizcilikle büyük ilgisini takdir edebilirler. Devlet, bu beyanlardan anlaşılacağı üzere donanmanın bir yarımada devleti durumunda olan Türkiye Cumhuriyeti için ne derece önemli olduğunun farkındaydı. Sorun bu gereksinimin nasıl karşılanacağıydı. Mustafa Kemal gerçekçi bir lider ve devlet adamıydı. Hayal dünyasına değil, aklın dünyasına aitti. Genç cumhuriyete kısıtlı ekonomisiyle dışarıdan satın alınacak gemilerle donanma kurmanın zorluğunun bilincindeydi. O nedenle kendi olanaklarını zorlayarak bir donanma yaratmalıydı. Önce Bahriye vekaletini kurdu. Bu sayede Gölcük'te bir tersane kurularak Yavuz Muharebe gemisi havuzlandı. İtalya ve Hollanda'dan muhrip ve denizaltılar satın alındı.
Söz konusu hamleler dönemin karacı nomenklaturasını rahatsız ettiği için Bahriye Vekaleti Yavuz Havuz davası sonucunda kapatıldı. Ancak donanma her şeye rağmen görevine devam etti. 1936'da Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye lehinde imzalanmasının temel nedeni Atatürk'ün Türk boğazlarını savunabilecek bir donanmaya sahip olduğunu ispat etmesiydi. Diğer yandan çekirdek donanma kurulmasına rağmen tersanelerimizde henüz büyük gemi inşası söz konusu değildi. En büyük yardımcı savaş gemisi Türk gemi inşasının babası merhum Atanutku tarafından çok kısıtlı olanaklarla Gölcük Tersanesi'nde 6 yılda inşa edilen 1000 tonluk Gölcük akaryakıt tankeriydi. Bu gemi Cumhuriyet'in ilk milli gemisidir. Çekirdek donanma 2. Dünya Savaşı'nda duraksıyor. Atamızın 1938'de vefatından sonra Kemalizm'den hızla uzaklaşma dönemi başladı. 2. Dünya Savaşı kapımıza dayanmıştı. Montreux Sözleşmesi ve İnönü siyaseti ama en önemlisi Türklerin savaşçı kimliğinin geçmiş savaşlarda öne çıkmış olmasının da etkisiyle Türkiye Alman işgaline uğramadı. Müttefiklerin 1939 Üçlü İttifak Anlaşması'na dayanarak Ankara'yı yanlarında savaşa ikna etme gayretleri de sonuç vermedi. Türkiye bu savaşı kansız atlattı. Savaş sırasında Churchill ve İnönü arasında varılan anlaşmalar sonucu donanmaya yeni gemiler kazandırıldı. Ancak bunlar son derece yetersizdi. İngiltere, büyük tonajlı gemi statüsünde savaş zamanı 1941'de 2 mayın dökücü, 1942'de 2 denizaltı ve 2 muhrip vermişti. Hepsi buydu. Savaş sonrası dönem ve taze kan. Savaş bittikten sonra İngiltere'den 1946'da bir denizaltı ve 2 muhrip daha gelmişti. Ancak asıl büyük destek Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecekti. 12 Temmuz 47'de yani Truman Doktrini ve Marshall Planı deklarasyonlarından sonra Amerika Birleşik Devletleri ile askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ve kendimizi dönemin hegemonyasına Kore Savaşı'nda ispat ettikten sonra 1952'de NATO'ya girdik. Amerika Birleşik Devletleri bu süreç başladıktan sonra Türkiye'yi Rockefeller'ın deyimiyle oltadaki balık olarak gördü. Türk donanmasının kendi gemisini inşa etme yeteneğini arttırmasını asla arzulamadı. Ancak Karadeniz'e Montreux Sözleşmesi nedeniyle giremediği için Türkiye'ye modern denizaltılar hibe etti. Bu çerçevede su üstü harbine ve donanmanın görünür gücüne yönelik kruvazör gibi büyük savaş gemilerini hiçbir zaman hibe etmedi. Örneğin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden 1948 yılında 4 denizaltı, 1950'de ise 2 denizaltıyı hibe yoluyla alırken 1949 yılında 4 muhrip alabildi. 1952 yılında NATO'ya giren Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden su üstü savaş gemisi hibesi ancak 15 yıl sonra 1967'de 2 muhrip ile gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri aynı zaman diliminde 9 denizaltı hibe etmişti. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri Türk Deniz Kuvvetleri'ni kendi ihtiyaçlarına göre şekillendiriyordu. Donanmanın su üstü filosu o kadar eskimişti ki 1959 yılında bitmek bilmeyen Türk isteklerine hayır diyen Amerika Birleşik Devletleri yerine Ankara İngiltere'den düşük faizli kredi bulunarak 4 adet muhrip satın almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk donanmasının su üstü gücünün zayıf kalmasını istemesinin temel nedeni Doğu Akdeniz ve Ege'de Türk donanmasına ihtiyaç duymuyor olmasıydı. Amerikan donanması 1950 yılında Akdeniz'de kurulan 6. filoya zaten bu görevi vermişti. Türk donanmasına Akdeniz'de ihtiyaç yoktu. Onlara ihtiyaç Montreux Sözleşmesi nedeniyle Karadeniz'deydi. Orada da Türklere yeni denizaltılar zaten verilmişti. Diğer bir neden de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ege'de Yunanistan'ı kaybetmek istememesiydi. Zira 1955 sonrası Türk-Yunan ilişkileri dostluktan rekabet ve hatta düşmanlığa evrilmişti. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin de işine geliyordu.
Türk boğazları ile Ege geçitlerinin farklı kutuplarda ancak kendi emrindeki NATO kontrolünde olması işine geliyordu. Diğer yandan Cumhuriyet donanmasının su üstü gücünü bilerek ihmal eden Amerika Birleşik Devletleri'nin denizaltı filomuzun son derece hızlı gelişmesine neden olan bu yaklaşımı Türkiye'nin bir bakıma büyük yararına olmuştu. Uzun yıllar Türkiye, Akdeniz'de Fransa ve İtalya'dan sonra en güçlü denizaltı filosunun sahibi oldu. Ayrıca büyük bir tecrübe birikimi sağladı. Haftaya devam edeceğiz. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz hayra kaçtı. Ya